Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Kingshot'ta Viking etkinliğiyle karşınızdayız. 29. sunucudan Ahmet'in hesabını çekeceğiz. Ahmet, teşekkür ederim hesabını bizimle paylaştığın için. Rica ederim. Ahmetlerin de bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Düzenli olarak Kingshot videoları çekiyorlar. Onların da kanalına abone olup destek olabilirsiniz ve öğretici içeriklerden faydalanabilirsiniz. YouTube kanalının ismi ise Kingshot Era 29. Doğru söyledim değil mi Ahmet? Evet, doğru. Tamamdır. Şimdi bu Viking etkinliğimiz. Etkinliğe girebilir misin Ahmet? Tabii. Birkaç farklı yöntemimiz var arkadaşlar sıralamaya girip güçlü bir şekilde puan kazanabilmek için. Öncelikle size etkinlikten bahsedeyim. Etkinliğimiz ayda 2 kere geliyor. Pardon, 15 günde 2 kere geliyor. Birisi Salı günü, birisi ise Perşembe günü. İttifaktaki R4, R5 arkadaşların ayarladığı saatte oynuyorsunuz. İttifakça yapılan bir etkinlik bu. Şehrinize ve ittifakınızın garnizonuna Viking intikamı diye askerler saldırıyor ve siz de düzgün bir şekilde savunup buradan ödüller almaya çalışıyorsunuz. Hem kişisel sıralama hem ittifak sıralaması gerçekten önemli. Ben size şimdi bu etkinlikte nasıl düzgün bir şekilde formasyon yapılır, kahramanlar kullanılır ve yüksek sıralamaya nasıl girersiniz, yüksek ödüllerden nasıl faydalanırsınız bunları anlatacağım. Dediğim gibi 2 kere geliyor 15 günde. Biri salı, biri perşembe günü. Şöyle ki bu etkinliğe düzenli olarak kesinlikle katılın. Ödülleri gerçekten düşük yatırımlı ya da para yatırmayanlar için çok çok değerlidir. Yani atlamayın. Ödüllere baktığımızda ise yıldızlı iplikler ve dediğim gibi şef tonamlarını yükseltecek malzemeler veriyor. Şimdi ilk başta birinci seviyeyle başlıyorsunuz Viking intikamı. Sonra 21'e kadar bu zamanla artacak. Her seviyede daha zorlu ekipler gelecek ve daha yüksek puanlar kazanacaksınız. Bunu zaten her yaptığınız Viking seviyesinde göreceksiniz. Viking'deki en önemli şey takviye atmaktır. Asıl olay amaç şudur. İttifakınızdaki arkadaşlarınızın şehirlerini siz savunursunuz. Onlar da sizin şehirlerinizi savunur ve şehir savunmasından puan kazanırsınız. Siz kendi şehrinizde asker tutmanıza gerek yok. Şimdi piyade, süvari ve okçu askerler var. Sizin yapacağınız kesinlikle en önemli şey kendi şehrinizde okçu askerleri tutmak. Onları bir yere göndermeyin çünkü Viking etkinliğinde 20-21. seviyelerde okçular işe yarar ama o zamana kadar arkadaşlar 20-21 derken dalga değil. Toplamda 20 tane dalga gelecek. Bu 20 dalganın 3 tanesi yani 7, 14 ve 17. dalgalar sadece çevrim içi oyunculara saldırı olarak geliyor. 10. ve 20. dalga Tundra karargahınıza yani sizdeki karargahın ismi neydi Ahmet? Çayır karargahı. Çayır karargahına geliyor 10 ve 20'de. Dediğim gibi 7, 14 ve 17'de ise sadece çevrim içi oyunculara saldırı geliyor. Yani bu senaryoda bizim için en değerli şey şu. İttifakınızdaki oyuncuların aktif olmasına önem gösterin ve ittifakınızdaki çevrim içi olan oyunculara takviyeler atın. Bu sayede en azından çevrim içi dalgalardan da faydalanıp daha fazla savunma puanı kasmış olursunuz. Kendi şehrinizde çok fazla asker tutmanıza gerek yok. Dediğim gibi sadece okçu birlikleri şehrinizde tutun. Çünkü okçu birlikler Viking intikamında size puan kazandırmaz ve öldürme yapmazlar. Burada yapmanız gereken en önemli şey ittifakınızdaki arkadaşlarınızla koordineli bir şekilde birbirinize takviyeler atacaksınız. Birkaç tane oyuncunun şehrine tıklar mısın bir kere? Tıkladığınızda arkadaşlar bakın 221 bin mesela takviye gelmiş. Başka birini göster. Buna mesela 293 bin. Ortalama arkadaşlar 200-300 bin arası bir takviye sizin şehrinizi savunmak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 2 kere şehriniz yanarsa bu etkinlikte bir daha size saldırı dalgası gelmeyecek. Yani ben bireysel olarak oynadığım zamanlarda birinin şehri bir kere yandıysa ondan askerlerimi çekip çevrimçi başka birine göndermeyi tercih ediyordum. Burada peki okçu göndermiyorsak ne yapacağız? Genelde şunu yapıyoruz. Piyade ve süvari olarak arkadaşlarımıza %50 piyade, %50 süvari takviyeler atıyoruz. Bize birkaç tane takviyeni gösterebilir misin? Evet, 63 bine 63 bin takviyeler atılmış. Ahmet'in attığı en doğru diziliş şu anda bu. Şehrin içinde ise mükemmel okçuları, yüce okçu ve cesur okçuların hepsi duruyor. Çünkü bunlar öldürme yapmayacağı için Ahmet zaten kendi şehrini savunmasından arkadaşları onu savunduğu için maksimum puanı alacak. Ve kendi şehrinde piyade süvari tutmadığı için de onların alacağı puanı azaltmayacak. Bu etkinlik boyunca revirdeki iyileştirmeleri kesinlikle yapmayın. Askerleriniz diğer şehirlerde yaralanacaktır. Yaralandığında revir iyileştirmesi yaparsanız şehrinizde piyade ve süvariler geri dönecek ve arkadaşlarınız aldığı puanı azaltacaktır. İkinci olarak pet ve buffları basabilirsiniz. Yani savaş petleri burada işinize yarar. %10'luk %20'lik bufflar da işinize yarar ama bu etkinlikte çok basmanızı tavsiye etmem. Ya zaten saldırı dalgaları biraz zayıftır.
O yüzden çok da önemli değil. İkinci olarak eklemek istediğin bir şey var mı Ahmet? En azından ben zaman kazanayım düşünürken. Yok. Yok şu an. Tundra karargahına ya da karargaha diyeyim arkadaşlar. Saldırı atacağınız zaman da 10. ve 20. tüccar mesela max 70 bin asker demişler. Bunun mantığı ve stratejisi tamamen şudur. İttifak R5'iniz ya da R4'ünüz garnizonu tam olarak şöyle ayarlar. Maksimum sayıda fazla oyuncunun girebileceği şekilde bir asker planlaması yapar. Mesela şu an Ahmetler'de 70 bin askerle maksimum daha fazla oyuncuya puan kazandırmak için bunu yapıyorlar. Bazı uyanık davranışlar var. İşte bazıları piyadeyi fazla atarlar. Sadece süvari atanlar olur. Bu eyaletin gününüze ve hesabınızın gelişimine göre ve gelen saldırı dalgasına göre bazen çok fazla puanlar aldırırken bazen ise hiçbir şekilde size puan kazandırmaz. Ondan tam emin olmadığım için size 10 ve 20'de şu asker oranını atarsanız daha iyi olur diyemiyorum. Çünkü gerçekten eyaletin gününe, ateş kristali seviyesine, kahramanlara ve Viking'in seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Viking seviyelerinde dediğim gibi dalgadan bahsetmiyorum. Viking seviyelerinin değişikliğine göre şunu söyleyeceğim. Ee, Seviye yükseldikçe daha güçlü saldırılar gelecek ve 19, 20 ve 21. aşamalara geldiğinizde eyaletinizin günü ilerlediğinde artık okçular da savunma puanı verecek size. Garnizona ve şehirlere de artık okçular atmaya başlayacaksınız. Ama dediğim gibi bu çok ilerleyen zamanlarda olacak arkadaşlar. Şimdilik eklemek istediğim henüz bir şey yok. Burada videoyu durdurup hemen ileri saralım. Bakalım Ahmet yaptığı puanla kaçıncı sıraya girdi? Ee, Ona bakacağız. Ama hemen eklemek istediğim bir şey aklıma geldi. Onu ekleyeyim. Burada direkt birinci olmanın bir tane taktiği var arkadaşlar. Biraz uğraştırıcı. Ben size yine anlatayım. Bilgi olarak aklınızda kalsın. En önemli metot neydi? Çevrim içi oyuncuları atıyoruz. İkincisi neydi? İşte 50-50 okçu yollamıyoruz. Piyade ve süvari atıyoruz. Ben olsam şunu tercih ederim. Şehri biraz daha zayıf, güçlü olmayan oyunculara takviyeler atarım ve onda çok fazla takviyesi olmayan kişilere takviye atarım. Mesela bir tane şehre tıkladığında sadece bir kişi takviye attıysa oraya atarım. İkinci kişi ben olurum. Ama başka bir şehre 5 kişi 6 kişi takviye attıysa oraya atmam. Çünkü oradaki öldürmeyi 5-6 kişi içinde bölüşecek. Diğer tarafta sadece siz savunma yapacaksınız. Yani ne kadar az kişinin olduğu yerde siz olursanız daha fazla öldürme yapacaksınız. Mesela orada 4 kişi vardı. O puanı 4 kişi bölüşeceksiniz zahmetsiz kendi aranızda. Evet. Daha az bir savunması olan, daha az takviyesi olan bir kişiye gönderdiğinde senin için çok daha iyi olacak. Çünkü gelen askerlerin çoğunu sen keseceksin ve öldürmen yükselecek. O yüzden bence sen de öyle yap. Birinci olmanın direkt net bir taktiği var. Onu söyleyeyim size. 6 kişiye takviye gönderebiliyorsunuz. Eğer 6 tane farm hesabınız olursa ve onları da belli bir seviyeye yükselttiyseniz 6 tane farm hesabı sadece kendiniz savunursanız arkadaşlar ya da ittifakta 6 kişiyle diyelim ki kendi aranızda anlaştınız. O sizi savunuyor ve siz 6 kişiyi tek başınıza savunuyorsunuz. Etkinlikte balina olsanız da olmasanız da inanın direkt siz birinci olacaksınız. Çünkü kimse o kadar kişiyle anlaşamaz ya da kimse o kadar farm hesap açamaz. Bunu yapan bazı işsiz arkadaşlarımız var. 5-6 tane farm hesap açıyorlar. İttifağa getiriyorlar. Bu şekilde mesela arkadaşımız yapmış. Onları muhtemelen tek başına savunuyor. Ve direkt bu etkinlikte çok rahat bir şekilde birinci olacak. Çılgınca daha doğrusu Viking etkinliğinde şöyle de bir şey var. Sadece bir tane ittifakta yapıyorsunuz ve başka bir ittifaka gittiğinizde yapamıyorsunuz diye bir kural yok. İsterseniz bu ittifakta bir kere yaptınız. Bir de eyaletinizde bir farm ittifakınız varsa o farm ittifakına gidip o farm ittifakında da bir daha bu Viking etkinliği yapabilirsiniz. Bu sefer puan şuna göre değişiyor. Etkinlikte oyun bakıyor hangi ittifakta daha yüksek puan aldıysanız onu baz alıyor. Orada da sıralamanız ona göre değişiyor. Yani iki ittifakta yaparsanız ikisinin puanları birleşmiyor. Bilginiz olsun. Herhalde verebileceğim tüm bilgiyi size verdim. Unuttuğum bir şey varsa da videonun altında sorun. Yanıtlamaya çalışayım. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Videonun açıklamalarında Instagram, WhatsApp, Discord ve Telegram kanalının linkleri mevcut. Arkadaşımızın kanalını da oraya eklemeye çalışacağım. Ee, Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Videonun sonunda kaçıncı olduğumuza da bakacağım ve videoyu öyle bitireceğim. Etkinliğimiz bitti. Kaçıncı olduk Ahmet? Hemen bakalım abi. 7. olduk. 7. olduk. Yani eyaletteki kendi yatırımımız ve gücümüze göre gayet iyi bir sıralama aslında. Ama dediğim gibi diğer farm taktiğini ya da bazı oyuncularla anlaşarak diğer balinaların bile çok rahat önüne geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Tamamen o sizin oyundaki şeyinizle alakalı. Farklı farklı hesaplar açıp ya uğraşmanızla alakalı bir durum. Hani verebileceğim tüm taktikleri verdiğimi düşünüyorum. Umarım bizim işimize yaradığı gibi sizin de işinize yarar. Takıldığınız bir nokta olsa lütfen yorumlarda sorun. Elimden geldiğince hepsini cevaplamaya çalışacağım. Ahmet tekrar teşekkür ederim. Sözü sana bırakıp sonra da videoyu bitireyim.
Haftaya pazartesi 14 Eylül'de transfer sezonu açılıyor. Ee, İleri veya geri eyalette olan Türk arkadaşlarımızı ittifakımıza bekliyoruz. Eyaletimize bekliyoruz. Aynı zamanda ittifakımıza da. 29. eyaletteyiz. Şu anda hem en aktif hem de en fazla Türk oyuncuya sahip ittifakız. Herkesi bekleriz. Bize bir de koordinat gösterirsen arkadaşlar o koordinattaki hesaba mesaj atsınlar gelmek isteyen arkadaşlar. Tabii. 29. sunucu 625X Y468. Siz de bu güçlü toplumun içinde bir parça olmak istiyorsanız, bir ekip üyesi olmak istiyorsanız arkadaşımıza mesaj atıp onunla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanala abone değilseniz abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.